Koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ederken herkes endişeli durumda. Peki koronavirüs bizi nasıl hasta eder ve virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Aslında virüs denilen şey, canlıyla ilgili genetik madde taşıyan çok küçük bir hücredir. Virüsler vücudumuza girdiklerinde genellikle bağışıklık sistemimiz onları tanır ve yok eder. Koronavirüs ağız ve burundan vücuda girdiği zaman ilk olarak akciğerlere yerleşir ve burada üremeye başlar. Virüs akciğer hücrelerimize bağlandığında genetik bilgilerini taşıyan maddelerini enjekte etmeye başlar. Virüs genetik bilgilerini taşıyan maddeler hücrelerimize girdiğinde hücrenin kontrolünü ele geçirirler. Kontrolünü ele geçirdiği hücreye yeni virüsler üretme emrini verir. Hücre içinde çok sayıda virüs üretildikten sonra hücre patlar ve etrafa çok sayıda yeni virüs yayılır. Oluşan bu yeni virüsler diğer hücrelerimize gidip aynı şeyi yaparlar ve bu şekilde hastalıklı hücre sayısı kısa bir süre içinde katlanarak artmış olur. Virüsler vücudumuzda çoğalırken bağışıklık sistemimizin görevi vücudumuzu tıpkı askerler gibi savunmaktır. Vücutta yabancı hücrelerin olduğu fark edildiği zaman hemen çok sayıda bağışıklık hücresi bu bölgeye gönderilir. Ancak bağışıklık sistemindeki hücreler de birer hücre olduğundan koronavirüs onlara da bulaşır. Bu durum vücudumuz için çok sakıncalı bir duruma neden olur. Virüs vücutta karışıklık yaratır ve bağ sistemi hem yabancı hücrelere hem kendi hücrelerimize saldırmaya başlar. Bu nedenle akciğerlerimizde tam bir savaş durumu hakim olur. Tıpkı savaş yapılan bölgedeki binaların hasar görmesi gibi akciğer hücrelerimiz de çıkan bu savaştan zarar görmeye başlar. Ancak bağışıklık sistemimizi yenmek o kadar kolay değildir. Çoğu kişide koronavirüsün yarattığı bu karışıklık fazla sorun yaratmadan ortadan kaldırılır. Bağışıklık sistemindeki hücreler düzgün çalışmaya başlar ve virüsü akciğerlerden temizler. Ancak bazı kişilerin vücutları bu durumu hemen atlatamayabilirler. Koronavirüse yakalanan kişilerin yaklaşık %20'sinde akciğerlerde zatürre denilen durum ortaya çıkar. Zatürre basitçe akciğerlerde iltihap oluşmasıdır. İltihaplanan akciğerler yeterli oksijen alamadıkları için nefes darlığı ortaya çıkar ve hastalar solunum cihazına ihtiyaç duyabilirler. Sarı yuvarlaklar koronavirüsler ve mavi kısımlar ise insan hücrelerini gösteriyor. Virüsün dışında ise korona yani taş ismini almasını sağlayan protein parçaları bulunuyor. Bu protein parçaları virüsün dışını saran yağdan oluşan bir zara bağlı. Sabun yağ çözücü etki gösterdiği için ellerimizi sabunla yıkadığımızda virüsün zarı eriyerek etkisiz hale geliyor. Koronavirüs yüzeyindeki bu protein parçaları sayesinde insan hücrelerinde bulunan ACE2 adlı bir reseptöre bağlanır. ACE2 reseptörü yayılan yanlış bilginin aksine Türklerde de vardır. Virüs akciğer hücresine bağlandıktan sonra içindeki genetik bilgiyi hücreye enjekte eder. Genetik madde insan hücresini ele geçirip onu adeta bir virüs üretme fabrikasına dönüştürür ve kısa zaman içinde çok sayıda virüs üretilir. Bu sırada vücudumuz virüsleri zayıflatmak ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışması için vücut sıcaklığını yükseltir. Bu yüzden ateşimiz çıkar. Ayrıca öksürükle birlikte ciğerlerdeki virüslerin dışarı atılması sağlanır. Başka bir savunma mekanizması ise ciğerlerden sıvı salgılanarak virüsün uzaklaştırılmasıdır. Bu olaya inflamasyon ya da iltihap denir. Akciğerdeki hava keseciklerine sıvı salgılanmaya başlar ve virüs atılmaya çalışılır. Ancak koronavirüs bazen akciğerlerde çok fazla sıvı birikmesine ve iltihap oluşmasına neden olur. Hava boşluğunda sıvı biriktiği zaman ciğerler yeterli oksijen alamazlar ve nefes darlığı yaşamaya başlar. Bazı kişilerde bu durum ağır yaşanır ve kişinin solunum cihazı yardımıyla nefes almaya ihtiyacı ortaya çıkar. Van Mor bantlarımız medikal bir üründür. Vücudun kendini onarma süresini hızlandırır. Transdermal dalga teknolojisi ile üretilen bantlar 21. yüzyılın en basit kullanıma sahip gıda takviye yöntemidir. Vücutta yapıştırılacak yer temizlendikten sonra o bölge kurutulur ve direkt olarak yapıştırılır. Bantın içerisinde bulunan bitkisel besin değerleri deriye yapıştırıldıktan sonra vücudun ihtiyaç duyduğu kadarını yavaşça ve 48 saat boyunca emer. Emilen bu besin değerleri hiçbir kayba uğramadan %100 olarak kılcal damarlardan direkt kana karışır.
Vücut ihtiyacı olan bu besin değerlerini yavaşça emerek kendi onarım sürecini hızlandırır.